Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar kurunu inceleyeceğiz. Dolar kurunda bizler için önemli seviyeler ve dolar kurunda nerelerden satış yapabilirim? Bunun cevabını sizlerle birlikte bu video içerisinde teknik analiz yöntemini kullanaraktan bulmaya çalışacağım. İlerleyen dönemlerde canınızın yanmaması için ekonomideki özellikle son gelişmeler Merkez Bankası'nın yapacağı biliyorsunuz ayın 26'sında bir faiz kararı açıklaması var. Faiz kararıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği söylemler ve bu söylemlerle birlikte bizler biliyorsunuz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalarda bizler faizi arttırmayacağız, faizleri daha da düşürme yönüne gideceğiz şeklinde açıklamalar da bulundu. Bunun üzerine dolar kurunda bizler sizlerle birlikte yukarı yönlü özellikle ataklar izledik ve bu ataklarla birlikte dolar kuru 17 lira 43 kuruş seviyelerine kadar bir yükseliş içerisine girdi. Zirve olarak dolar kurunda daha önceki rekor seviyelerde görmüş olduğumuz 18 lira 37 kuruş seviyesi arkadaşlar şimdilik bizler için burada bir hedef konumunda dolar TL kurunda 18 lira 37 kuruş. Bunun notunu bizler şimdi sizlerle birlikte buraya alıyoruz. Çünkü burası bizler için neden hala hedef konumunda? Bunu sizlerle birlikte burada teknik analiz yöntemini kullanaraktan sizlerin de çok net bir şekilde anlayabileceğiniz şekilde açıklayacağım. Bunu takip ederken özellikle rakamları not almanız sizler açısından da uygun olacaktır. Turizm sezonuna girdik. Artık insanlar bir tatil sürecinde. Eskisi kadar bu 2-3 aylık zaman zarfında arkadaşlar ben yukarı yönlü sert bir oluşum olacağını beklemiyorum. Tabii siyasi gelişmeler bunun dışında olacaktır. Herhangi bir siyasi gelişme olmadığı takdirde, olumsuz bir senaryo girişi olmadığı takdirde insanların tatil harcamalarından kaynaklı olaraktan doları yani döviz bozdurma yönüne gitmeleri ve turizm tarafından ülkeye bir para girişi olacağından dolayı dolardaki yatay seyir devam edecektir diye düşünmekteyim. Her türlü senaryoyu sizlerle birlikte düşünmeliyiz ki bizler zarar görmeyelim sevgili dostlarım. Yani dolar yükselir mi yoksa dolar düşer mi şeklinde sorularınız var. Dolar ne olur? Dolar ne olacak? Dövizimiz ilerleyen dönemlerde bize enflasyona karşı koruyabilecek mi? Ekonomik krizler daha da artabilecek mi şeklinde birçok arkadaşımızın sorusu var. Bu video bu soruların birçoğuna da cevap verebilecek nitelikte bir video olacak. O yüzden dikkatli bir şekilde tekrardan beni dinlemeniz gerektiğini sizlere belirtiyorum. Bizler dolarımızı ilk etapta olumsuz durumda hangi pozisyona göre satmalıyız? Evet sevgili dostlarım sizler dolar kurunda ilk etapta takip etmeniz gereken en olumsuz senaryoda günlükte yani günlük kapanışlarda 17 lira 20 kuruş seviyesini takipte kalacaksınız. Eğer ki günlük bazda 17 lira 20 kuruş altında bizler kapanışlar görmeye başlarsak burada bizim ilk tedirgin olacağımız yer olacak dolar TL kurunda. O yüzden ilk 17 lira 20 kuruş seviyesi bizler için önemli bir seviye. Tabi bu seviyelerimiz arkadaşlar günlük kapanışlara göre değişecek. Ben sizlere bunların takibini yapacağım. Attığım videolar içerisinde de sizler bunu aşağı veya yukarı yönlü revizesi şeklinde de takip edebileceksiniz. Bu hafta itibariyle bizler için 17 lira 20 kuruş seviyesinden geçen alan önemli. Yani günlük kapanışta bizler 17 lira 20 kuruş altında kapanış 2 günlük bir kapanış görür isek anlayacağız ki dolar TL kurunda yavaş yavaş aşağı yönlü bir düzeltme seyri başlamış demektir. Bu bizim ilk kısada takip edeceğimiz senaryomuz. Şimdi orta vadede bizlerin dolar TL kurunda takip etmemiz gereken senaryoyu gene sizlere burada çizelim. Orta vadede gene ana hedef bölgemiz hala bizim dolar kurunda arkadaşlar. Bakın 18 lira 37 kuruş civarından geçen alan. Burası ana hedef bölgesi. Burası bozuldu mu? Şu an itibariyle dolar kurunda 18 lira 37 kuruştan geçen
alan bozulmuş değil. Bunun bozulabilmesi için de haftalıkta bizlerin takip etmesi gereken en önemli rakam, bakın haftalık kapanışlarda 16 lira 90 kuruş. Bunu takip edeceğiz. 16 lira 90 kuruş bizler için önemli bir haftalık kapanış takip yerimiz. Haftalık kapanışı kimler daha yakından takip etmeli? Dolar kurunda alt seviyelerden alım yapmış olan arkadaşlarımız, yani kısa vadeli değil de daha orta bazlı dolar kuruna yatırım yapan sevgili dostlarımız 16 lira 90 kuruş seviyesinden geçen bölgeyi takip edecekler. Bunu nerede takip edeceğiz? Bunu haftalık kapanışlarda takip edeceğiz. Dolar kuru 16 lira 90 kuruş üzerinde olduğu sürece bizler için herhangi bir sıkıntı yok. Hala da ana hedef bölgesi 18 lira 37 kuruş bölgesine doğru giden bir dolar TL kuru olacaktır. O yüzden 16 lira 90 kuruş orta vadede takip edilmesi gereken ana senaryomuz içerisindeki bölge. Bizler teknik analize sevgili dostlarım riayet etmez isek, geçen biliyorsunuz Aralık ayında yaşamış olduğumuz stop seviyelerine riayet etmezsek Aralık ayında gene görmüş olduğumuz çok canımızı yakabilirler. O yüzden teknik analizdeki rakamlar önemli. Kısada günlükte dediğim gibi 17 lira 20 kuruş, orta vadedeki arkadaşların ise 16 lira 90 kuruş seviyesindeki rakamı mutlaka takipte kalmaları gerekli ki bu gibi durumlarda terste kalma vaziyetlerine yakalanmamış olsunlar. Bankadan işlem yapan arkadaşlar, bizler stopu nasıl koymalıyız şeklinde sorularınız var. Sevgili dostlarım, sizler stopu banka üzerinden koyamazsınız. Çünkü banka üzerinden otomatik stop verdiğiniz zaman bankada özellikle saat 6'dan sonra, bankaların kapanış saatinden sonra banka makasları çok fazla açılıyor. Bu banka makaslarından dolayı paranız stop olabilir, dolarınız stop olabilir. O yüzden bunu manuel takip etmeniz ve banka saatleri içerisinde, yani bankanın açılış saatiyle kapanış saatleri içerisinde stop seviyelerinizi takipte kalmanızda fayda var. Gün içerisinde banka açılış saatlerinde stop verip banka kapanış saatlerinde gene bu stop seviyelerinizi kaldırmayı unutmamakta fayda olacaktır diye düşünmekteyim. Stop takiplerinizi manuel yapmanızda fayda var sevgili dostlarım. Şimdi bizler için uzun vade dolar TL kurunu takip eden arkadaşlarımız için hangi seviye takip edilmeli? Uzun vade dolar kurunu takip eden arkadaşlarımız ise 16 lira 45 kuruş seviyesinden geçen bölgeyi takipte kalacaklar. Onlar içinse burası bir stop bölgesi. Bunun da gene biliyorsunuz son rekor bölgesi olan günlükte olsun, orta vadede olsun, uzun vadede olsun 18 lira 37 kuruştan geçen alan hala da takip edilmeli. Bu da bizler için uzun vadeci arkadaşların stop olmaları gereken bir bölge. Çünkü gene burada bir aylık kapanış, 1-2 aylık kapanış bu bölge altında görür isek buradan sarkma dolar kurunda 13 lira 36 kuruş seviyesine kadar dolar kurunda aşağı yönlü hareketi getirebilir. O yüzden canınızın yanmaması için bu rakamlara riayet etmeniz de şart sevgili dostlarım. Bunu gene sizlerle birlikte haftalıkta da paylaşalım. Haftalıkta bu seviyemiz nereye doğru gidebilir? 16.90 seviyesi altındaki haftalık kapanışlarda dolar kurunda 14 lira 52 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü hareketleri takip etmeniz gerekli. O yüzden haftalık ve aylık kapanışlar çok önemli. Günlükteki kısa vadeli düzeltme seviyelerinde ise bizler için 17 lira 20 kuruş önemliydi. Bu 17 lira 20 kuruş altında bir teknik kapanış sizlerle birlikte dolar kurunda görürsek, dolar kurunda da ilk etapta şurada gördüğünüz 16 lira 90 kuruş seviyesine doğru aşağı yönlü sizlerle birlikte bir kapanış seyri izleyebiliriz. O yüzden dolar kurunda dikkatli olmanız gereken ana alanlar, canınızın yanmaması için takipte kalmanız gereken seviyeler bu seviyeler olacaktır. Şimdi dolar kurunda
hızlı hareketlerin yani yükseliş yönündeki hareketlerin hangi seviyelerden gelebileceği ile ilgili bir analiz yapacak olur isek bizlerin 2022 yılı içerisinde zaten dolar kurunda beklentim olan benim arkadaşlar 25 TL civarında dolar TL kurunun yukarı yönlü hareketlerine devam edeceği yönündeki düşüncelerim mevcut. Bunu nereden çıkarttım şeklindeki sorularınız biliyorum şu an aklınızdan geçiyor. Ben yapmış olduğum Elliott çalışmaları sonucu ve Fibonacci yükseliş kanalları üzerinde yapmış olduğum analizlerim sonucunda dolar kurunda 25 TL'lere doğru yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünmekteyim. Bunun için de bizlerin 2022 yılı içerisinde daha uzun bazlı yukarı yönlü hareketlerde hangi seviyeleri takipte kalmamız gerekli olduğu şeklindeki sorularınıza da gelirsek arkadaşlar bakın bu uzun bazda benim takip ettiğim kanal aralıklarıdır. Burada zaten bunu geçmişteki arkadaşlar da bilir. Şurası 15.98. Benim için dolar kurunda yukarı yönlü hareketin başladığı bir alan. Ve bu alanın ben ilk durağının dolar kurunda 22 lira 87 kuruş şu bant aralığı 22 lira 87 kuruş bant aralığına doğru dolar kurunda yukarı yönlü hareketlerin 15 lira 98 kuruş altında kapanış gelmedikçe uzun vadedeki beklentimdeki ilk ana hedef bölgesi buradaki bölge olacaktır. Bunu geçmişteki arkadaşlarımız bilir. Tabii teknik analizi takip ederken süreklilik önemli. Rakamlara özellikle stop rakamlarına riayet etmek de önemli. Bizler bu kapanış altında bir hareket görmediğimiz için hala da bizler için 22 lira 63 kuruş ilk etapta beklediğimiz rakamlar arasında bu yıl başı itibariyle 25 lira seviyelerini vermemdeki amaç da benim bu şekildeki hareketleri takipte kalmamdır. 25 lira seviyesi ise arkadaşlar oradaki band kanal aralığım da benim 22 TL ve üzerinde şurada gördüğünüz 25 TL band aralıkları şeklinde devam edecektir. Bunun için uzunda takip ettiğim 13 lira 98 kuruş seviyesi benim için bir teknik analizdeki takip ettiğim önemli stratejik bölge. Tabi bugün itibariyle baktığınız zaman 13 lira stop almak için 13 lira 98 kuruş seviyesini beklemek bu da biraz saflık olur. O yüzden yükseliş kanalında olduğumuz bu band aralığının yukarı yönlü hareketlerinde terste kalmamanız için ise kısada 17 lira 20 kuruş. Burası ilk önemli destek bölgesi. Bunun altına sarkmalar 16 lira 90 kuruş ve onun altına sarkmalar da 16 lira 45 kuruş şeklinde böyle bir strateji yapmanız lazım ki yarın öbür gün terste kalmayın. Çünkü 16 lira 45 kuruş altında kapanış başlar ise nasıl Bitcoin'deki aşağı yönlü hareketlerin devamını bekledik. Burada da artık yükseliş trendi bana göre bitmiştir ve aşağı yönlü düşüş trendinin bittiğinin bir sinyalidir. Fakat bugün itibariyle bizler dolar TL kuruna baktığımız zaman arkadaşlar herhangi bir kısada olsun, ortada olsun, uzunda olsun bu rakamların altında sizlerle birlikte bir kapanış izlemiş değiliz. O yüzden de ilk rekor seviyesi 18 lira 40 kuruş hala da dolar TL kurunun ana hedef bölgeleri içerisindedir ve takip edilmesi gereken bir bölgedir. Ta ki vermiş olduğum destek seviyelerinin altında dolar kurunda bir kapanış gelmediği sürece. O yüzden doları takip etmek aslında piyasaları takip etmek sandığınız kadar zor değil. Seviyelere, stop bölgelerine riayet ettiğiniz zaman çok rahat bir şekilde düşüşlerden de para kazanabileceğinizi unutmayın. Çünkü 17-20 seviyesinde stop olmanız halinde aşağılardan tekrardan
düşük kur üzerinden dolarınızı çoğaltabilir ve iyi takip ettiğiniz sürece de buradan karlı bir şekilde tekrardan çıkma olasılığınız da oldukça yüksek olur sevgili dostlarım. Evet, dolar kurundaki yükseliş kanallarını ve dolar kurundaki düşüş kanallarını sizlerle birlikte burada takip ettik. Dolarda 13 lira seviyesine e, düşüşler olabilir mi? Veya dolarda 25 TL civarına doğru yükselişler devam edebilir mi? Ve bunun için şartlar nelerdir? Hep birlikte video içerisinde takip ettik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Hepinize kar getirecek bir video olduğunu düşünüyorum. Ve buradaki yatırımlarımızın hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi, öngörülerimizin bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmaması çok önemli. Son kararı her zaman kendiniz vermelisiniz. Buradaki çizimler sadece benim kişisel öngörülerime dayalı yapmış olduğum tahminlerimi içerir sevgili dostlarım. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.